...28 Şubat 2026'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Tahran, İsfahan ve Kum'daki kilit isimleri ve stratejik füze tesislerini vurmaya başladığında, Washington ve Tel Aviv koridorlarında savaşın çok kısa süreceğine dair son derece yanıltıcı bir hava hakimdi. Trump ve Netanyahu ekibi bu işin kısa süreceğini sanıyordu. Hatta İran 12 ülkeye saldırınca Trump şaşırmıştı. Bunu beklemiyordu. And power. Look what happened. In the last 2 weeks, they weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Karşılarında haftalar sürecek bir bombardımana dayanamayacak, içeriden çökecek bir rejim bekliyorlardı. Ancak operasyonların başlamasından sadece birkaç saat sonra Orta Doğu semalarında bambaşka bir füze yağmuru başladı. İşte o füzeler Amerika, İsrail ve Körfez ülkelerinin kabusu oldu. Peki İran'ın fırlattığı bu füzeler neydi? Füzeler Amerika'nın üslerini nasıl vurdu? Hangi teknolojiyle İsrail'in Arrow'larını, Körfez'deki Patriot'ları ve Taat'ları delip geçti? Ve en önemlisi neden durdurulamadı? Envanter serimizin bu bölümünde İran'ın İsrail'i ve Amerikan üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini hangi füzelerle vurduğuna yakından bakıyoruz. Ancak videoya başlamadan önce size küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İran'ın fırlattığı füzelerin ne olduğunu açığa çıkardığımız gibi Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, derin analizleri ve olayların perde arkasını sizler için anlatıyoruz. Eğer siz de görülmeyeni görmek, gizli ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amerika ve İsrail saldırıya başladığında İran, yeraltı dehlizlerinde yıllardır sakladığı cephaneliğin kapılarını açarak Sadık Vaat 4 operasyonunun düğmesine bastı. Peki 28 Şubat gecesi ve sonrasında İsrail'in kalbini, Körfez'deki Amerikan üslerini, o milyarlarca dolarlık radarları vuran bu silahlar tam olarak neydi? Öncelikle milyarlarca dolarlık savunma kalkanlarını delip geçen o ölümcül füze ailesini tek tek incelememiz gerekiyor. İlk sırada İran'ın en büyük gururu ve düşmanlarının en büyük kabusu olan Sitcil var. Sitcil, İran'ın en hızlı orta menzilli balistik füzesi. 2000 ila 2500 kilometre menzile sahip ve tamamen 2 kademeli katı yakıt sistemiyle çalışıyor. Ancak onu asıl korkutucu yapan şey menzili değil, hızı. Sitcil atmosferin dışına çıkıp hedefine doğru dalışa geçtiğinde hızı saniyede 17.000 kilometreyi, yani ses hızının tam 14 katını aşıyor. Bu hız sayesinde hedefe ulaşma süresini dakikalara indiriyor. Ayrıca yerdeki savunma sistemlerinin hedefi tespit etmek, yörüngesini hesaplamak, takip etmek ve bir önleyici füze fırlatmak için saniyelerden bile az bir süre bırakıyor. Bir diğer yıkıcı güçse Hürremşehr 4. Hürremşehr serisi İran ordusunun en ağır ve en yıkıcı silahı konumunda. 3000 kilometreye ulaşabilen devasa menziliyle sadece Orta Doğu'ya değil, Orta Avrupa'ya kadar ulaşabiliyor. Ancak onu benzersiz kılan özelliği taşıdığı tam 1500 ila 1800 kilogramlık devasa savaş başlığı. Bu bir balistik füze için muazzam bir taşıma kapasitesi demek. Asıl stratejik sürprizi ise bu devasa başlığın içinde saklı. Nasıl mı? Füze hedefine yaklaşırken havada parçalanıyor ve yüzlerce daha küçük, ölümcül mühimmatı geniş bir alana saçarak tam bir yıkım dalgası oluşturuyor. Amerikan hava üslerindeki açık alana park edilmiş uçak hangarlarının, devasa radar ağlarının ve hava savunma bataryalarının alanlara yayıldığını düşünürseniz, Hürremşehr 4 tam anlamıyla bir üs katili olarak tasarlanmış durumda. Zaten ileriki dakikalarda da vurulan Amerikan üslerini ve uçakları da anlatacağız. Devam edelim. Sahneye Hayber Şekan füzesini alıyoruz. Manevra ve kıvraklık deyince bu füzeler önde geliyor. Adını tarihi Hayber Kalesi'ni yıkan güçten alan bu füze, katı yakıtın hızlı fırlatma avantajını manevra teknolojisiyle birleştiriyor. Daha net anlaşılması için bu füzeyi şöyle anlatalım. Geleneksel balistik füzeler atıldıkları anda düşecekleri yer belli olan, kavisli ve tahmin edilebilir bir yörünge çizerler. Ancak Hayber Şekan ise 1450 kilometrelik yolculuğunun sonunda
tam hedefe dalışa geçtiği terminal aşamada aerodinamik kanatçıklarını kullanarak atmosfer içinde zikzaklar çizmeye başlıyor. Yörüngesini saniyeler içinde değiştirerek süzülüyor. Bu durum dünyanın en gelişmiş savunma bilgisayarlarını bile çaresiz bırakıyor. Çünkü sistem füzenin nereye düşeceğini algoritmik olarak hesaplayamıyor. Ateşlediği önleyici füze ise boşa gidiyor. Bu yüzden tespit edilip vurulması zorlaşıyor. Ve elbette modern savaş tarihinin en büyük teknolojik kırılmalarından biri olan İran'ın ilk hipersonik balistik füzesi Fettah. Fettah'ın adını çokça duymuşuzdur. 1400 kilometre menzilli bu füze, geleneksel balistik füzeler gibi atmosferin dışına çıkıp oradan dik bir açıyla düşmek yerine atmosferin hemen içinde sınırda süzülerek ilerliyor. Özel olarak tasarlanmış itici motoru var. İtici gaz yönlendirme nozulları sayesinde ses hızının 10 katından fazla bir süratle aerodinamik olarak sürekli kontrol edilebilen, adeta devasa ve durdurulamaz bir savaş uçağı gibi manevra yapan bir süzülme aracı. Fettah fırlatıldığında mevcut füze savunma ağlarının radar algoritmaları ve fiziksel önleme kapasiteleri bu öngörülemez uçuş karakteristiği karşısında kelimenin tam anlamıyla çöküyor. Devam edelim. İran'ın aslında radarları meşgul etmek için feda ettiği füzeler de var. Doygunluk saldırılarının bir diğer kritik oyuncusuysa Kıyam serisiydi. 800 kilometre menzilli ve 700 kilogram savaş başlığı taşıyan Kıyam füzelerinin en büyük özelliği geleneksel füzelerdeki o dengeleyici kanatçıkların kaldırılmış olmasıdır. Bu tasarım erken uyarı radarlarının füzenin profilini çıkarmasını zorlaştırıyor. Kıyam 2 versiyonuysa menzili 1000 kilometreye çıkarırken isabet hassasiyetini 100 metreye kadar düşürerek daha tehlikeli ve güdümlü bir hale getirdi. Körfez'deki Amerikan üslerine yönelik ilk dalgalarda Patriot'ları kilitleyen füzeler işte bunlardı. Şahap 3 üzerinden geliştirilen Kadir füzesi, 2000 kilometreye varan menzili ve 300 metreye düşürülmüş hata payıyla çok daha gelişmiş bir sistem. Taşıdığı 750 kilogramlık başlıkla özellikle İsrail cephesinde o geniş alanlara yayılan askeri tesisleri baskılamak için ateşlendi. İmad füzesi ise bu sıvı yakıtlı ailenin teknolojik zirvelerinden biri. 1800 kilometre menzilli ve 700 kilogram savaş başlığı taşıyan İmad, İran'ın manevra yapabilen yeniden giriş aracına sahip ilk füzesidir. Hata payı 500 metre civarında olsa da terminal aşamada manevra yapabilmesi sayesinde 25 Mart'taki İsrail'in Necef nükleer tesisinin burnunun dibine kadar sızmayı başaran füzelerden biri oldu. Körfez cephesine, yani Amerika'nın 5. filosuna ve stratejik üslerine döndüğümüzde ise Fatih ailesinin o korkutucu kısa ve orta menzilli katı yakıtlı füzeleri devreye girdi. 700 kilometre menzilli Zülfikar ve onun 1000 kilometre menzilli uzun versiyonu olan Desful. İran bu balistik füzelerle doğrudan Amerika'nın ve İsrail'in bölgedeki askeri sinir uçlarını, operasyonel beyinlerini hedef aldı. Peki 28 Şubat'tan bu yana nereler vuruldu? Bu sorunun peşinden gidelim. İsrail cephesiyle başlayalım. Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak ve Ramla tam 45 ayrı saldırı dalgasının hedefi oldu. F-35'lere ev sahipliği yapan Nevatim hava üssü, Ben Gurion Havalimanı çevresi, kuzey ve merkez kesimlerdeki yakıt depolarıyla radar siteleri ağır hasar gördü. Bu savaşın en ürkütücü ilklerinden biri de Sitcil füzesinin sahaya inmesiydi. İlk kez bu savaşta gerçek bir operasyonda kullanılan Sitcil, o akıl almaz Mach 14 hızıyla İran'dan kalkıp Tel Aviv'e sadece 7 dakika içinde ulaştı. Hayber Şekan ve Fettah füzeleri ise terminal aşamada yaptıkları kıvrak manevralarla İsrail hava savunmasını delip geçti. Bazı nokta atışlarında ise tahribatı maksimize etmek için Hürremşehr 4 ve Kadir F varyantlarının füzeleri kullanıldı. Havada parçalanan bu füzeler her biri 18 kilogramlık 80 ayrı bombacığı geniş alanlara saçarak apartmanların ve sivil araçların üzerine adeta şarapnel yağdırdı. Toplamda İsrail hava sahasına yaklaşık 400 balistik füze ulaştı ve savunma kalkanı ne kadar yoğun çalışsa da 18 füze o kalkanı tamamen delerek hedeflerinde yıkıcı isabetler kaydetti. Körfez cephesi ise tam bir can pazarına, devasa bir alev topuna döndü. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ne 283 füze ve 1514 insansız hava aracı fırlatıldı. Kuveyt'te savunma ağları çökertildi ve %18,4 gibi korkunç bir isabet oranı yakaladı.
Ali El Salem ve Arif Can üsleriyle askeri havaalanı pistleri ağır hasar aldı. Katar'daki El Udeyd üssü ve Amerika'nın bölgedeki gözü olan o milyarlık AN/TPY-2 ile AN/FPS-132 erken uyarı radarları doğrudan hedef alındı. Hemen ardından Suudi Arabistan'daki Prens Sultan hava üssüne kilitlenen ağır füzeler ve kamikaze drone sürüleri o üste park halinde bulunan E-3 AVAX erken uyarı uçaklarını ve 5 adet KC-135 tanker uçakları hedef alındı. Sadece bu da değil. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan topraklarında bulunan Amerika'nın balistik füzeleri atmosfer dışında avlayan en büyük güvencesi Tahat sisteminin kalbi konumundaki tam 4 devasa ana radar havaya uçuruldu. İşin boyutu sadece hava üsleriyle de sınırlı kalmadı. Bahreyn'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Donanması 5. Filo Karargahı doğrudan vuruldu. Fatih serisi kısa menzilli taktik füzeler ve Hormuz 1 ile Hormuz 2 anti-gemi füzeleriyle Körfez sularındaki 5. filo açıkça tehdit edildi. Kuveyt'teki Camp Buring üssü, Şahit dronlarının ve Zülfikar kısa menzilli füzelerinin koordineli sağanağı altında kaldı. Amerikan ordusunun lojistik bel kemiği sayılan devasa CH-47 Chinook helikopterleri buralarda imha edildi. İşte İsrail, Amerikan üsleri ve üslerin olduğu Körfez ülkeleri böyle hedef alındı. Peki o devasa bütçelerle kurulan, 10 yıllardır aşılmaz denilen savunma kalkanları neden delindi? Füzeler neden durdurulamadı? Amerika'nın Patriot'ları, İsrail'in Demir Kubbe, Davud'un sapanı, Tahat ve Arrow sistemleri kağıt üzerinde harika olsalar da gerçek bir savaşın ortasında aşamadıkları acımasız bir matematiksel gerçeklik ve İran'ın basit bir stratejisi var. Birinci neden sayısal üstünlük ve doygunluk saldırısı. Temel matematik çok net. Eğer bir hava savunma sistemi %90 gibi mükemmel bir önleme oranına sahipse bile düşman 500 füze fırlattığında kalan o %10'luk sızıntı tam 50 savaş başlığının hedefini bulması demek. Sadece 28 Şubat'tan bu yana sahadaki askeri bilançoya bir bakın. İran tam 1265 balistik füze, 28 seyir füzesi ve 2930 kamikaze İHA fırlattı. Uyguladıkları bu karma saldırı doktrini sayesinde yavaş uçan dronlarla binlerce kilometre hızla inen balistik füzeler aynı anda sahaya sürülüyor ve milyarlarca dolarlık savunma bataryalarının mühimmat stokları dakikalar içinde tükeniyor. Bunu mümkün kılan şey ise yerin 30 ila 80 metre altındaki devasa tünel ağları, yani yeraltı füze şehirleri. İkincisi ve Amerikan ekonomisi için çok daha sürdürülemez olanı ise maliyet. Gökyüzüne ateşlediğiniz her bir Arrow, Tahat veya Patriot füzesinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon doları buluyor. İran'ın ateşlediği birkaç bin dolarlık bir drone veya füzeler ordusu bu milyon dolarlık önleyicileri fırlatmaya zorluyor ve rakiplerini finansal bir kara deliğe çekiyor. Sürekli bir saldırı altında Amerika'nın bir yıllık mühimmat üretim kapasitesi haftalar içinde eriyor ve üçüncüsü Amerika'nın içine düştüğü stratejik körlüktü. Savunma kalkanlarının delinmesinin en büyük sebeplerinden biri o kalkanı yönetecek gözlerin oyulmuş olmasıydı. Hatırlayın. Saldırıların ilk dalgasında İran füzeleri rastgele yerleri değil, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da bulunan Tahat sisteminin kalbi konumundaki 4 adet devasa erken uyarı radarını doğrudan havaya uçurdu. Balistik füzeleri binlerce kilometre öteden, daha atmosfer dışındayken tespit etmekle görevli bu 2 milyar dolarlık devasa gözler kapanınca Amerikan hava savunma ağı kelimenin tam anlamıyla körleşti. Erken uyarı süresi 15 dakikadan 5 dakikaya düştü. İşte böyle. İran, askeri ve ekonomik olarak rakiplerini stratejik bir yorgunluğa mahkum ediyor. Amerika ve İsrail askerini öldürmekten çok stratejik ve maliyet oluşturacak hedefler tercih ediyor. Bu da Trump yönetimine günden güne fatura çıkarıyor. Trump ise Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a hep süre veriyor. Bunu defalarca söyledi. Ayrıca masada bir de adalara çıkarma yapma var. Savaş her dakika uzadığında Amerika, İsrail'in emelleri yüzünden yıpranıyor. Ve böyle devam ederse daha da yıpranacak gibi. GZT ailesi olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İran'ın fırlattığı füzelerin ne olduğunu açığa çıkardığımız gibi Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, derin analizleri ve olayların perde arkasını sizler için anlatıyoruz. Eğer siz de görülmeyeni görmek, gizli ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız
Kanalımıza abone olmayı unutmayın.